Türkiye'dekinden farklı olarak Hollanda'da araba bir yatırım aracı değil. Günden güne değerini kaybeden bir masraf kalemi olarak kabul ediliyor. Türkiye'de döviz kurundan, vergilerden ve bazı farklı dinamiklerden dolayı sürekli araba fiyatları yükseliyor. O yüzden araba alıp kullansanız bile yine de belli bir süre sonra aldığınız fiyatın daha yükseğine satmanız mümkün oluyor. Enflasyon çok düşük olan tüm ülkelerde olduğu gibi Hollanda'da da durum böyle değil. O yüzden Hollanda'da araba alırken sıfır mı, ikinci el mi iyi karar vermeniz gerekiyor. Hollanda araba fiyatları videomda da sizlere göstermiştim. Şurada görebilirsiniz. 600 euro, 700 eurolara bile en azından yürüyen aksamında sıkıntı olmayan arabalar satın almak mümkün. Sıfır araba kullanmak amortisman bedeli ya da değerini kaybetmesinden dolayı büyük olasılıkla ikinci el araba kullanmaktan daha maliyetli oluyor. Yeni bir araba 5 yıl sonra değerinin %50'sini kaybediyor. Genelde de yeni arabalara daha yüksek sigorta ücreti ödemeniz gerekiyor. İkinci el araba alırsanız lüks bir arabayı daha az maliyetle kullanmaya başlayabilirsiniz. Tabi dezavantaj olarak özellikle bakımları zamanında yapılmamışsa araç yeterince güvenli, ekonomik ve temiz olmayabilir. Ayrıca muhtemelen daha çabuk arızalanacaktır. Tüketici Derneği'nin yaptığı araştırmaya göre bakım maliyetleri yüksek olsa bile ikinci el araba almak daha ucuza geliyor. Zaten kısmen eskimiş olan arabanın yıllar geçtikçe değer kaybetme oranı da azalıyor. 3 ile 6 yaşında bir ikinci el araba alıp onu 3 sene kullanan biri sıfır araba almaya göre %20 kar etmiş oluyor. Yeni araba kullanmak isteyenler için bir diğer seçenek de leasing. Bireysel leasing yeni araba hatta az kullanılmış bir ikinci el arabaya göre daha avantajlı olabiliyor. Bunun sebepleri leasing firmalarının toplu satın alımı yaparak maliyetleri düşürmesi, toplu sigorta, bakım ve onarım anlaşmaları yaparak daha uygun fiyatlar yakalaması ve araçları Hollanda'nın yol vergilerinin en ucuz olduğu yere yani Kuzey Hollanda'ya kayıt ettirmesi ve kullanım sonunda bireysel satıştan daha karlı olarak satabilmesi diyebiliriz. Normalde Kuzey Hollanda'da yaşamıyorsanız aracınızı oraya kaydettiremezsiniz bu arada. Leasing'de yakıt dışındaki tüm masraflar fiyata dahil oluyor. Bunlar için de hasar onarımı, bakım ve full kasko dahil oluyor. Nakit toplu paranız yoksa, kredi çekmek istemiyorsanız ve hemen sıfır araba kullanıp hiçbir ek masrafını dert etmek istemiyorsanız leasing sizin için güzel bir çözüm olabilir. Aylık sabit bir tutar ödersiniz, kafanızda rahat olur. Dezavantajlarından bahsedecek olursak da belli bir sene için taahhüt vermeniz gerekiyor. Genellikle aylık ya da yıllık kilometre sınırı oluyor. O sınırlardan daha fazlası için ek bir ücret talep ediliyor. Kullanım sonunda araç sizin olmuyor, sözleşme bitiminde elinizde para kalmamış oluyor. Yine sonrasında sigorta firmasına göre değişmekle birlikte sigortanızdan hasarsızlık indirimi alamayabilirsiniz. Galerilerin sattıkları araçlarda genellikle BOVAG isimli bir servis ağı üzerinden 6 ay garanti veriliyor. Bu nedenle galerideki fiyatlar sahibinden fiyatlardan biraz daha yüksek oluyor. Sıfır arabalarda bazı markalar 7-8 yıl garanti verebiliyor örneğin ama sadece bakımları zamanında yapılmışsa geçerli bu. O yüzden alacağınız arabanın bakım geçmişini mutlaka kontrol edin. BOVAG ile çalışmayan galerilerin garanti şartları farklı oluyor. Onu da öğrenin ve anlaşmayı kağıt üzerinde yapın. Mark Plus ya da Autoscot 24 gibi yerlerden şahıstan aldığınız araçlarda genelde garanti olmaz. Ama bazı sigorta şirketleri üzerinden 12 yaşına kadar olan arabalar için garanti hizmeti veriliyor. Garanti genelde 1-2 senelik oluyor ve tüm parçalar için geçerli olmuyor. Bir araba aldığınızda size kimlik kartı formatında bir ruhsat, bir de kod gönderiliyor. Bunların 5 iş günü içinde adresinize gelmesi lazım. Araba satılırken ruhsatın üstünde yazan kodla size gönderilen diğer kodu birleştirip herhangi bir postanel noktasında ya da araç kayıt ofisinde işlem gerçekleştiriyorsunuz. Kayıt kodu ve ruhsat yoksa kayıt raporu ve transfer dokümanı edinmeniz gerekiyor. Bunlar dışında tabii ki geçerli bir de kimlik belgenizin yanınızda olması gerekiyor. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürüyor ve ücreti 10,75 euro. İşlem sonunda size bir kayıt raporu veriliyor. Bu kağıdı iyi saklayın ya da üstündeki 4 haneli kodu güvenli bir yere not alıp kağıdı imha edin. Bir de aracın sahipliğinin satıcı tarafından çıkarıldığına dair bir kağıt veriliyor. Ardından aracın sizin adınıza geçip geçmediğini RDW web sitesine giriş yaparak görebilirsiniz. Bunun için DigiD uygulamasına sahip olmanız ya da SMS doğrulamalı DigiD'ye kayıt olmanız gerekiyor. Akşam saatlerinde ya da pazar günü bu işlemi yapmak isterseniz öncelikle çalışma saatlerine bakmanızı öneririm. Videonun açıklama kısmında postanel şubelerinin ve araç kayıt ofislerinin çalışma saatleri ve adreslerini bulabileceğiniz bağlantıları paylaştım. RDW onayı olan galeriler kendi ofislerinde araç transferini yapabiliyorlar. Şöyle bir sticker görürseniz
O galerinin RDW onayı var demektir. Bu durumda galeriye bir yetki vermeniz gerekiyor. Yok ben kendim gidip yapacağım derseniz de galeriden geçici doküman numarası ve kayıt kodu almanız gerekiyor. Ayrıca yeni çıkan bir uygulamayla kendiniz dijital olarak da transfer işlemini yapabiliyorsunuz. Bunun için DigiD kaydınız olması ve NFC özellikli bir telefonunuz olması gerekiyor. Telefonunuzla kimlik ya da oturum kartınızı NFC özellikli DigiD uygulaması kurulu bir telefona taratmanız gerekiyor. Bu yöntemi tercih ederseniz de yine RDW web sitesinden giriş yapıp araç kayıt transferi işlemini seçebilirsiniz. Aracın sahiplerini transfer etmek için en az 18 yaşında olmanız, Hollanda'da ikamet ediyor olmanız ve belediyeye kayıtlı olmanız gerekiyor. Aracın transfer işlemi gerçekleştikten sonra ruhsatın gelmesini beklemeniz lazım. Ruhsat gelene kadar aracı Hollanda içinde kullanabilirsiniz. Polis sizi olur da durdurursa sistemden zaten bilgilerinize ulaşabilir. Yalnız araç ile yurt dışına çıkmamanız gerekiyor. Ruhsat ya da transfer kodu kaybolursa RDW web sitesinden yenisini talep edebiliyorsunuz ve bu size 31,5 euroya mal oluyor. Yeni ruhsatınız 3 iş günü içinde adresinize gönderiliyor. Sakın RDW dışında başka bir siteden işlem yapmayın. Bu aracı siteler üstüne para koyup bu işlemi daha pahalıya yapıyor. Hiç gerek yok. Transfer kodunu kaybettiyseniz de yine RDW sitesinden yaklaşık 1 euro ödeyerek yenisini talep edebilirsiniz. Eğer DigiD ile giriş yaparsanız yeni kodu birkaç dakika içinde size gelen e-postadan indirebiliyorsunuz. DigiD'ye kayıtlı değilseniz ruhsatın arkasındaki şasi numarasını girmeniz gerekiyor ve kod aracın belediyeye kayıtlı olduğu adrese posta yoluyla gönderiliyor. Bu işlemde yaklaşık 3 ila 5 iş günü sürüyor. DigiD devlet sitelerine güvenli giriş yapabilmenizi sağlayan bir sistem. Birçok yerde hayatınızı kolaylaştıracağı için mutlaka bir an önce eğer kayıt olmadıysanız olmanızı öneririm. Kayıt linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. RDW web sitesinde aracın plakasını girerek birçok teknik detayını, sıfırının liste fiyatını, motorlu taşıtlar vergisini, APK'sının ne zaman biteceğini, trafikten men edilip edilmediğini, çalıntı olup olmadığını, üretici firma tarafından bir geri çağırma olup olmadığını, Hollanda'da veya dünyanın herhangi bir yerinde ilk defa ne zaman kayıt edildiğini görebilirsiniz. Bazı galeriler Almanya'dan aldıkları araçları Hollanda'da kaydettirip öyle satıyorlar. O şekilde onlar için daha ucuza gelmiş oluyor. anwb.nl'de oldukça fazla bilgi bulabileceğiniz bir site. Leasing ile satın alma arasındaki maliyetleri, aracın zamanla ne kadar değer kaybedeceğini, aracın vergisini ve ortalama bakım maliyetlerini görebileceğiniz bir web sitesi. Aracınız sizin adınıza kayıtlı olduğu günden itibaren sigortalı olmak zorunda. Türkiye'den farklı olarak ayrı ayrı sigorta ve kasko yok. Sadece 3 tip sigorta var. Birincisi, üçüncü parti yükümlülük. Bu sigorta başkalarına verdiğiniz zararları karşılıyor. Bu başka bir araba olabilir, birisinin evi ya da mülkü olabilir, başkasının yaralanması olabilir. Alabileceğiniz en temel sigorta bu. Ucuz veya eski bir araba için ya da sık kullanmadığınız bir araba için tercih etmek mantıklı olabilir. İkincisi, genişletilmiş yükümlülük. Bu pakette bir önceki paketin yanında hırsızlık, doğal afet ve camlara da koruma sağlanıyor. Bir de üçüncü olarak full kasko. Bir önceki paketin yanında kendi hatanızdan kaynaklanan hasarları da kapsıyor. Yeni veya pahalı araçlar için bu sigorta öneriliyor. Sigorta ücretleri aracın yaşına, sizin yaşınıza ve sağlığınıza, oturduğunuz mahalleye, aracın değerine ve ağırlığına, kaç yıl kazasız sürüş yaptığınıza ve firmaya göre değişiyor. Fiyat karşılaştırması yapabileceğiniz bazı siteleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. Bazı sigorta şirketlerinde kaza başına ödemek zorunda olduğunuz tutarı yükselterek aylık sigorta prim ödemenizi biraz düşürmeniz mümkün ama ben tavsiye etmiyorum. Bunlar dışında ek olarak arızalanma sigortası gibi sigortalarda yaptırırsanız yolda kaldığınızda ücretsiz çekici gibi imkanlardan yararlanabilirsiniz. Diğer ülkelerdeki gibi Hollanda'da kazasız sürdüğünüz süre arttıkça sigorta priminizden indirim kazanıyorsunuz. Araç sigortası için oturum izniniz ve Hollanda banka hesabınız olması gerekiyor. Aracı aldıktan bir süre sonra vergi dairesi sizin izninizi buluyor, kapınızı çalıyor, Belastingdienst'ten bir fatura geliyor. Öncelikle söylemeliyim ki dizel araçlar için vergiler benzinli araçlara göre çok daha yüksek. Yaklaşık 2 katı olması lazım. Elektrikli arabalar vergiden muaf. 50 grama kadar karbondioksit emisyonu olan hibrit arabalar için ise vergi yarı yarıya düşüyor. 40 yıldan eski antika arabalarda da hiç vergi ödenmeyebiliyor ya da çok düşük ödeniyor. Normal arabalar için ise açıklama kısmına vergi dairesinden bir link bıraktım. O linke tıklayıp birkaç soruyu cevaplayarak ödeyeceğiniz vergi miktarını görebilirsiniz. Ayrıca ikinci el araba ilanlarında genellikle ödeyeceğiniz vergi miktarı da belirtilir.
Normalde vergi 3 ayda bir gelir fakat otomatik ödeme talimatı verirseniz 3'te 1'lik kısım her ay düzenli olarak kartınızdan çekilir. Ben 2016 model Volkswagen Polo 1.2 motor için yaklaşık ortalama 35 euro ödüyorum. Aracınızın tipine ne kadar süredir yolda olduğuna bağlı olmak üzere genelde her yıl ya da 2 yılda bir yaptırılması zorunlu olan bir inceleme var. RDW onaylı tamirhanelerde yaptırabiliyorsunuz. 15 euro kadar ucuza yapan yerler olduğu gibi 30-40 euro isteyen yerler de var. Araç testi geçerse otomatik olarak sonraki APK tarihiniz belirleniyor. Testi geçemezse belli bir süre içinde belirtilen sorunları düzeltmeniz gerekiyor. Eğer zamanında yapmazsanız aracınızın trafiğe çıkışı engellenebilir. Yurt dışından bir araba getirip Hollanda'da uzun süreli kullanacaksanız teknik inceleme yaptırıp Hollanda kayıt numarası almalısınız. Bunlar dışında birçok prosedür var. Ayrıca Avrupa Birliği'nden getirmekle Avrupa Birliği dışından getirmek arasında bazı farklar var. Açıklama kısmında bulabileceğiniz linkten detaylarını kontrol edebilirsiniz. İkinci el piyasasında Volkswagen son yıllarda en çok tercih edilen markalardan biri. Polo ve Golf piyasada çokça var. Ardından Peugeot ve Opel geliyor. Genel olarak vergisi daha az olduğu için küçük araçlar tercih ediliyor. Son senelerde hibrit ve elektrikli araçlara da büyük bir rağbet olduğunu söyleyebilirim. Bu videoda Hollanda'da araç sahibi olma ile ilgili birçok detayı anlatmaya çalıştım. Tabii sizin merak ettiğiniz ince ayrıntılar olabilir. Bunları yorum kısmına yazmaktan çekinmeyin. Ayrıca videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Kanalımı takip edin ve Hollanda'da yaşam konulu videolarımı kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.